Kalite, performans ve sorunsuzluk dendiğinde aklımıza ilk gelen laptop kesinlikle MSI. Ama bir sürü seçenek ve çok satan ancak alınmayacak modeller de var. Fakat hiç kafanız karışmasın çünkü doğru videoya geldiniz. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber her bütçeye uygun olarak ben olsam hangi MSI'yi alırdım, yani en iyi MSI laptopları birlikte inceleyeceğiz. Bu noktada başlıktan da gördüğünüz gibi test için, inceleme için değil, benim almayacağım, önermediğim hiçbir cihaz bu listede olmayacak. Yani içiniz rahat olsun ve bu listedeki laptopların en ucuz ve güvenilir satın alma linklerini açıklama ve yorumlara koyacağım. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve bu serinin devamı Asus, HP gibi markalar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ayrıca Discord sunucumuz da açıldı. Discord'da indirimli ürünler, sohbet edebileceğimiz soru cevap kısmı da var. Sunucunun linklerini de yine aşağıya koyarım. Şimdi hiç uzatmadan şu anda alınabilecek en ucuz MSI laptopumuza başlayalım. Burada MSI'nin Modern 15 modelini görüyoruz. Bu laptop tamamen ofis, iş ve üniversite için diyebilirim. Fakat yine de CS2, Valorant tarzı oyunları da 1080p en düşük ayarlar 60 FPS'te oynayabiliyoruz. Bu fiyatlarda Modern 15'in i5 işlemcili versiyonu da var. Fakat orada Ryzen'ın Radeon tarafında olduğu gibi Intel'in grafik işlemcisinden hiçbir şey beklememek gerekiyor. Sadece oyun tarafında değil, Modern 15'in Ryzen 5 7. nesil işlemcisi verimlilik ve batarya tarafında da fiyatına oranla gayet sağlam bir işlemci. 8 GB RAM, 512 SSD ile gelirken RAM'i 16'ya yükseltebiliyoruz. Fakat SSD yükseltmesi yok. Kasa kalitesi, ince hafif tasarımı, IPS 15.6 inç Full HD ekranı ve klavye hissiyatıyla da 15.000 bütçeyle de alınabilecek en iyi laptop. İkinci sırada da MSI Modern 15'ten çok daha üstün bir cihazla beraberiz. Burada MSI'nin Teen serisinden GF63 modelini görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemciyi görürken 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. İşlemci olarak bu fiyat bandındaki en güçlü cihaz. Ekran kartı kısmında da RTX 2050'nin 45 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Burada artık yıl olmuş 2024. RTX 2050 mi kaldı diye düşünmeyin. Çünkü 2050 3050'den sonradan çıkmış bir kart ve şu an i5 12. nesil ve 2050 ekran kartını düşündüğümde bu fiyata gayet alınabilir bir cihaz. Ayrıca ben de bu laptopu incelemek için satın aldım. Yani ayrı bir videosu da gelecek. Arka kapakta metal bir yapının kullanılması, kırmızı aydınlatması ve ekran kalitesiyle tam olarak fiyat performans ve en ucuz oyuncu laptopu diyebilirim. 15.6 inç Full HD 144 Hz panelin yanında 8 GB 4800 MHz RAM ve 512 SSD ile de beraber geliyor. Üçüncü sırada da bu laptopun güncellenmiş versiyonu yani MSI Teen 15'i görüyoruz. i5 12. nesil işlemci burada da kullanılmış. 16 GB 8x2 RAM bu laptopun en önemli artısı ve RTX 3050'nin de 45 Watt'lık versiyonu ile karşılaşıyoruz. Açıkçası ekran kartının watt değeri biraz düşük fakat bu fiyat bandında bu kadar ince, hafif ve kaliteli bir kasaya sahip 25000 altı daha iyi bir laptop yok ve 3050'li MSI Teen'den direkt olarak MSI'nin Bravo serisine yani orta üst segment modele geçiyoruz. Çünkü Teen serisinin 4050'li versiyonları hem fiyat olarak hem de ısınma konusunda düşündüğümde önerdiğim cihazlar değil. Bu noktada MSI Bravo 15 soğutması, kasa kalitesi ve performansıyla MSI'nin Teen serisinden çok daha öne geçiyor. Ryzen 5 7. nesil bir işlemciyi görürken 16 GB 8x2 4800 MHz RAM'ler ve 4050'nin 105 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. 512 SSD, 15.6 inç Full HD 144 Hz paneli ile de burada Teen serisindeki gibi 45 Watt'lık değil 105 Watt'lık bir 4050'yi görüyoruz. Full HD'de yüksek grafikli oyunlarda da orta yüksek arasında 60 FPS oynayabileceğiz. Mühendislik, yazılım, kurgu içinde 30.000 bandında en iyi MSI diyebilirim. Bütçem eğer 37.000 bandındaysa da yine MSI'nin Bravo serisinden bu kez Ryzen 7 7. nesil ve RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. Bu laptop hem oyun tarafında Last of Us, Red Dead Redemption, GTA 5 gibi yüksek grafikli oyunlar için alınabilecek. Özellikle 4K video kurgu, mühendislik ve yazılım için de çok mantıklı diyebilirim. Ayrıyeten ısınma problemi de olmayan bir cihaz. 6. sırada eğer büyük ekran istiyorsam bu noktada alabileceğimiz en mantıklı MSI Katana 17. i7 13.
nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 10 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Tabii ki RTX 4060'ın da 105 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. 16 GB 8x2 5200 MHz RAM'ler ve 1 TB SSD de bu laptopun en önemli artısı ve Bravo 15'ten kasa kalitesi ve klavye hissiyatı olarak da daha üst segment bir cihaz. Tabii ki en büyük artısı da 17.3 inç 144 Hz Full HD ekranı. Haliyle burada kasa daha da büyüdüğü için soğutma sistemi de bir kademe daha önde. 7. sırada da sadece MSI tarafında değil 4070'li en ucuz fiyat performans laptopu yani Katana 15'i görüyoruz. i7 12. nesil H serisi işlemci kullanılmış. 16 GB 8x2 4800 MHz RAM'ler RTX 4070'in 105 Watt'lık versiyonuyla beraberiz. Özellikle fiyatını oranla düşündüğümde bütçemi 50.000'e çıkaramıyorsam Katana 15 her noktada en mantıklı laptop. Bütçem eğer 55.000 bandındaysa da Katana 15'in i9 işlemcili versiyonu çok mantıklı. Hem render hem de oyun tarafında 4070 ile beraber bu işlemci tam olarak optimize çalışıyor ve kasa kalitesini, soğutma sistemini düşündüğümde de bu fiyat bandında kesinlikle en çok önerdiğim laptop. 9. sırada da ben olsam 70.000 bandında MSI Sword 16'yı alırdım. Çünkü Katana serisinden tamamen metal kasası ve daha şık tasarımıyla ayrışıyor ve i7 14. nesil HX serisi işlemcisiyle de Katana'nın i9 13. nesil H serisi işlemcisinden tam olarak %25 daha performanslı ve 16x2 32 GB 5600 MHz RAM'ler RTX 4070'in 115 Watt'lık versiyonu. Ekran tarafında da 16 inç Full HD Plus ve %100 sRGB DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsayan oldukça kaliteli bir panel kullanılmış. Fakat zaten 70.000'e çıkmışken burada bütçeyi 5.000 daha arttırıp Vector 16'nın 4080'li modelini almak hem video kurgu hem oyun hem de mühendislik için çok daha uzun ömürlü ve daha mantıklı diyebilirim. Ama tabii ki normal fiyatı 80.000 bandındaydı. Şu anda indirimde. Bu laptopun tek eksi yanı 16 GB'lık RAM'i. Fakat MSI burada çift slot, çift kanal yani 8x2 bir RAM kullanmamış. Bu sayede kendimiz 16 GB RAM eklediğimizde 16x2 çift kanal tam performansı olarak kullanabileceğiz. Ve eğer benim bütçe sınırım yoksa bu noktada MSI tarafında çok da uçmadan alabileceğimiz en iyi laptop Vector 16'nın i9 14. nesil HX serisi işlemcisi 4080'in 175 Watt'lık versiyonu ve ekran tarafında 16 inç QHD Plus 240 Hz tazeleme ile beraber soğutması, kasa kalitesi ve performansıyla tam anlamıyla eksiksiz, kusursuz bir laptop diyebilirim. Vector 16'nın dışında MSI'nin Raider serisinden 4080'li ve en üst seviye olarak 4090'lı modeli de favorilerim arasında ama onlar ayrı bir videonun konusu. Dostlar şimdi en önemli kısım yani fiyat ve değerlendirmeye geçersek açıkçası MSI tarafında şu anda alınabilecek en iyi laptopları inceledik. MSI Teen GF63'ün RTX 2050 versiyonu, Katana 17'nin 4070'i ve Vector 16'nın RTX 4080'li modeli sadece MSI tarafında değil genel piyasayı düşündüğümde fiyatını oranla da rakipsiz cihazlar ve bu laptoplar sadece özellik ve fiyattan dolayı değil bu noktada soğutma sistemi, kasa kalitesi ve genel deneyimiyle de en iyilerden bahsettim ve laptopu alırken nereden aldığımız ve satıcılarda bir o kadar önemli. Bu laptopların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan almanızı öneririm ve bu serinin Asus HP için olan versiyonda gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ayrıca Discord sunucumuz da açıldı. Discord'da indirimli ürünler, sohbet edebileceğimiz soru cevap kısmı da var. Sunucunun linklerini de yine aşağıya koyarım ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.